Herkese merhabalar. Bizler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu olarak Ulusal Anatomi Haftası'nda bir video hazırlamak istedik. Bu videoda da biz sağlıkçıların yetişmesinde çok önemli bir faktör olan beden bağışının üzerinde durmak istedik. Videomuz 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde beden bağışının tıbbi boyutu, hukuki boyutu ve dini boyutunu ele alıyoruz. İkinci bölümde tıp fakültesinden arkadaşlarımızla beraber röportajlarımızı koyacağız. Üçüncü bölümde de beden bağışı ile ilgili sıkça sorulan soruları uzman hocalarımıza yöneltiyoruz. Şimdi beden bağışının tıbbi boyutunu anlatması için sözü Profesör Doktor Mehmet Ali Malas hocamıza bırakıyoruz. Anatomi bölümünde tıp fakültesi öğrencilerinin ve diğer sağlıkçılarının insan vücudunu öğrenmesiyle ilgili eğitim öğretim yürütmekteyiz. 15 Ekim bütün dünyada anatomi günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca Türkiye'de Ekim'in son haftası Ulusal Anatomi Haftası olarak da kutlanmaktadır. Bugünlerde biz özellikle anatominin sağlıkçıların yetiştirilmesinde öneminden bahsederiz. Ve bu konuda sağlıkçıların en iyi şekilde yetişmesi için bizlerin yapması gereken çabalardan ve diğer kişilerden bahsetmek isteriz. Anatomi insan vücudunun açılarak incelenmesi, ona ait yapıların ortaya konularak sağlıkçılara normal bir insan vücudunun öğretilmesini hedef edinir. Bu amaçla da biz maketleri, insan kemiklerini ve bize bedenini bağışlayan kadavralar üzerinde sağlıkçıları yetiştirmekteyiz. Ve bize bedenini bağışlayan kadavralarımız da aynı bizim gibi bir sağlıkçıların hocası, öğretmeni olarak onları yetiştirmektedir. Ayrıca bizim eğitim salonumuzda burada ölüler dirileri eğitir diye beliz bir ifade bulunmaktadır. Bu nedenle ben bu haftaların önemine istinaden beden bağışı konusunda biraz duyarlı olmamızı ve beden bağışı yaparak gelecekteki sağlıkçılarımızı en iyi şekilde yetiştirmek üzere beden bağışının önemini vurgulamak istiyorum. Bu nedenle de bugünlerde beden bağışı konusunda halkımızın bilgilendirilmesine destek veren öğrencilerimize ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Selamlar, saygılar. Şimdi de beden bağışının hukuki boyutunu doçent doktor Serkan Meraklı hocamızdan dinleyelim. Hukukumuzda bilimsel amaçlı kadavra alınması mümkündür. Organ ve doku nakli kanununa göre 6. ve 14. maddelere göre herkes yaşamında sağlıklıyken bu iradesini iki tanık huzurunda yazılı bir şekilde beyan edebilir ve kayıt altına alabilir. Eğer yaşarken bu yönde herhangi bir irade açıklamayan ya da bunu istemediğini açıkça belirtmediği sürece herkesin yakınları yakınını kaybettikten sonra onun bedenini kadavra olarak bilimsel araştırmalara bağışlayabilir. Bu tamamen hukukumuzun öngördüğü ve bilimin gelişmesi için kabul ettiği bir sistemdir. Şimdi de beden bağışının dini boyutuyla ilgili bilgi almak için Profesör Doktor Mehmet Dirik hocamıza mikrofon uzatalım. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 70. ayette لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Biz insanoğlunu, Adem'i şerefli kıldık, saygıdeğer kıldık buyrulur. Tin suresi 4. ayette لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyrulur. Bu ve benzeri ayetler insanoğlunun hayattayken fiziki, biyolojik varlığının ve manevi şahsiyetinin korunmuş olduğunu ve korunması gerektiğini ifade eder. Ancak öldükten sonra da bu saygınlığın korunması gerektiğini de biz buradan çıkarabiliriz. Öte yandan tıp biliminin gelişmesi, öğrencilerimizin yetişmesi ve alternatif tedavi yöntemlerinin gelişmesi için kadavra kullanımına da ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İslam dininde zaruretler yasaklanmış olan işlerin zaruret miktarınca helal hale geldiğini, mübah hale geldiğine dair bir genel kabul ve kural vardır. Kadavra bağışını bu çerçevede değerlendirmek ve dini kurallar uyulması kaydıyla ve insan saygınlığının ölüm sonrası ceset üzerinde o kadavra olarak kullanılan cesetle ilgili parçalarda da gösterilmesi halinde dinen bir sakınca bulunmadığını söyleyebilirim. Videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde tıp fakültesinden arkadaşlarımızla yaptığımız röportajları izleyelim. Derslerinize kadavrayı nasıl kullanıyorsunuz? Merhaba, kadavrayı bedenini bağışlayan bireye saygılı bir biçimde o günün konusu ne olmak üzere içeri girip
asistan hocalarımız işte o günün konusu neyse işte kassa kas, işte beyinse beyin, gerekli araç gereçleri kullanarak öğrenciler başına toplanıp konuyu anlatarak gayet detaylı ve öğrenilebilir, anlaşılabilir biçimde anlatıyoruz. Tabii bunları önce teorik derslere ve maketler üzerine çalışmamızın üzerine yaparak öğrenmemizi pekiştiriyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, kadavra dersinizden yetki ilkelere dikkat ediyorsunuz. Kadavraya salonuna girerken bütün teknolojik aletlerimizin hepsini bırakıyoruz ki fotoğraflama ve benzeri etik olmayan olaylar gerçekleşmesin. Hem önlüklerimizin önünü tamamen ilikliyoruz. Hani eldivenlerimizi zaten takıyoruz bu bir tık daha sterilizasyon amacıyla. Ama biz içeriye girdiğimizde asla kamera vesaire olmuyor içeride. Çünkü o bir mahrem alan. Bize kadavrasını bağışlayan insana duyduğumuz saygı bizim için çok çok önemli. Tamam, çok teşekkür ederim. Kadavra ile maketin farkı nedir? Aslında temel olarak baktığımızda maket bizim konuyu 3 boyutlu olarak daha iyi anlamamız için renklendirilmiş ve basit bir anlatıma sahip olan bir modelken kadavra gerçek insan vücudu üzerinde yapıların karmaşıklığıyla beraber bize sunan ve hafızamıza daha iyi kazınmasını sağlayan bir yöntem oluyor. Bu noktada aslında gerçek insan vücudu üzerinde bakmak gerçekten bize eğitim konusunda çok büyük katkılar sağlıyor. Videomuzun 3. ve son bölümünde ise beden bağışı ile ilgili hepimizin aklına takılan soruları alanında uzman hocalarımıza yönelttik. Hocam sizce yapay maketler kadavranın yerini tutabilir mi? Yapay maketler, kadavra dışı bütün eğitim araçları kadavranın yerini tutmaz. Çünkü bir tıp öğrencisi için kadavra onun ilk hastasıdır aynı zamanda. Çünkü işte maketler olsun, diğer eğitim malzemeleri bilgiyi gösterir. Biliyorsunuz ki anatomide birçok oluşum var. Bunları siz kadavra dışındaki birçok maketten ya da diğer işte teknolojisi gelişmiş aletlerden görebilirsiniz. Ama kadavrada o empatiyi kurmanız bizim için çok daha önemli. Dolayısıyla kadavra olmazsa olmazımızdır. Aynı zamanda birçok anatomi laboratuvarında şu cümleyi de görebilirsiniz. Burada ölüler dirileri eğitir. Anladım hocam. Peki sizce ülkemizde kadavra bağışı yeterli sayıda yapılıyor mu? Yani gün geçtikçe artan bir bağış oranı var ama bu konuda resmi bir yayın organından herhangi bir sayı belirlemek şu anda olası değil. Ama gün geçtikçe artan bir oran olduğunu gözlemsel olarak görüyoruz. Tabii ki yeterli mi? Çok da yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha da artması gerekmekte. Bununla ilgili zaten Anatomi Derneğimiz ve üniversitemizin işte tıp fakültesindeki değerli hocalar bununla ilgili işte özellikle önemli günlerde işte Dünya Anatomi Günü gibi, Anatomi Haftası gibi önemli günlerde yaptıkları etkinliklerle, açıklamalarla bu konunun öneminden zaten bahsetmektedir. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bağışlanan bedenler kaç yıl boyunca bilimsel araştırmalarda kullanılıyor? Anatomi ana bilim dallarına bağışlanan bedenler ilaçlandıktan sonra çünkü çürümemesi, kokmaması için yıllarca kullanılabiliyor. Fakat uygun koşullarda saklanması gerekir. Morgların uygun koşullarda olması gerekir. Eğer havuzlarda saklanacaksa ilaçların özellikle oranlarını kaybetmemesi gerekir ve bunlar sağlandığı vakit yıllarca beden bağışçıları, sağlıkçıların yetişmesinde kullanılabilir. Peki beden üzerindeki çalışmalar bittikten sonra herhangi bir defin işlem oluyor mu? Beden bağışçısının tercihine bağlı bu. Beden bağışçısı beden bağış formunda belirttiği üzere daha sonra defnedilebiliyor. Bu isterse kendi yakınlarına teslim ediliyor, aranıyor veya eğer arzu ederse şu mezarlığa gömülmesini istiyor veya hangi din, hangi mezhep üzerine gömülmesini istiyorsa ona uygun bir şekilde bölümümüz tarafından gerekli işlemler yapılıyor. Kimler beden bağışı yapabilir, kimler yapamaz? Beden bağışı için kendisinin özgür iradesiyle kişilerin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Bununla ilgili 18 yaş sınırı önemli. Çünkü 18 yaş altı fail kimliğiyiz. Yani suç ehli olmadığı için kişilerin özellikle erişkin dönemden sonra kendisi gönüllü olarak bağış yapabilir. Eğer kişi ölmeden önce yakınlarına vasiyet etmişse ve yakınları tarafından anatomi ana bilim dallarında beden bağışçısı olarak kullanılacaksa yakınları tarafından da anatomi bölümlerine verilebiliyor. Yakınları tarafından da bizlere teslim edilebiliyor. Beden bağışçılarına duyulan minnettarlık ve saygıyı nasıl gösteriyorsunuz?
Beden bağışçılarımız aynı zamanda sağlıkçıların yetişmesinde bir öğretim üyesi, bir öğretim elemanı gibidir bizler için. Çünkü onlarla birlikte bir meslektaş da oluyoruz biz. Ve onların ölü bedenleri bizim sağlıkçıların yetişmesinde katkıda bulunuyorlar. Bu nedenle biz onları meslektaşımız olarak görüyoruz. Bizle beraber sağlıkçıları yetiştiren bir birey gibi görüyoruz. Kendileriyle ilgili eğer ölmeden önce bir vasiyetleri varsa bunlarla ilgili bütün vasiyet hükümlerini yerine getiriyoruz. Ayrıca bununla ilgili de gerekli seremoniler yaparak ve her yıl dünyada 15 Ekim Dünya Anatomist Günü, ulusal olarak da Ekim ayının son haftası Ulusal Anatomi Haftası'nda özellikle beden bağışçılarımıza minnettarlığımızı bir kez daha duyuruyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Beden bağışı düşünen biri neden bu kararı vermeli ve nasıl yapmalı? Beden bağışı özellikle bizim Türkiye'de arzu ettiğimiz bir şey. Çünkü organ ve beden bağışı Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz bir konu. Bu nedenle sağlıkçıların yetişmesinde, gelecekte bizim sağlığımıza bakacak olan ve bize yardım edecek olan sağlıkçıların yetişmesi için biz mümkün olduğu kadar insan bedenini onlara çok iyi öğretmemiz lazım. Ne kadar fazla beden bağışçısı olursa bu bizim için çok iyi olacak. Çünkü Türkiye'deki beden bağışı miktarı diğer Avrupa ülkelerine ve diğer gelişmiş ülkelere göre çok az miktarda. Bu nedenle beden bağışının yapılmasında çok büyük fayda var. Çünkü onlar da bizle beraber sağlıkçıların yetişmesine katkıda bulunuyorlar ve onlarla beraber sağlıkçıları beraber yetiştiriyoruz. Bu nedenle beden bağışının yapılması için ben buradan bütün herkese seslenmek istiyorum. Eğer beden bağışı yapmaya karar verirseniz beden bağışının yapılmasıyla ilgili mevzuatımızda, yani kanuni ve mevzuatla ilgili hükümlerde bir bağış formu var. Bu bağış formuna bir doktorun himayesinde 2 tane tanık olduğu vakit bağış yapabiliyorsunuz. Bunun için gideceğiniz yer hastane başhekimlikleri olabilir. Bunun dışında özellikle tıp fakültesi olan üniversitelerin dekanlıklarına gidebilirsiniz veya tıp fakültesinin anatomi anabilim dallarına giderek ben beden bağışı yapmak istiyorum dediğiniz vakit oradaki sekreterler ve ilgililer size beden bağış formunu çıkaracaklar ve beden bağış formunu bir doktor ve 2 tane tanık huzurunda imzalayacaksınız. Beden bağış formunda özellikle kendi gönüllü isteğinizle bu bağışı yaptığınızla ilgili maddeler var. Ayrıca beden bağışı sonrasında biz bağışçılarımıza Allah uzun ömürler versin diyoruz. Öldükten sonra ne gibi işlemler istersiniz diye orada bölümler var. Mesela bedenini yakınlarınıza mı teslim etmemizi istersiniz? Öğrencilerin eğitimi bittikten sonra veya bizim mezarlığa gömmemizi ister misiniz? Veya hangi din üzere gömmek istersiniz diye bu tip sorular var. Dolayısıyla bu soruların hepsi orada beden bağışçısına sorulur ve bu beden bağışçısı neyi arzu ediyorsa, hangi şekilde beden bağışı sonrasında bir prosedür istiyorsa biz onların hepsini yerine getirmek zorundayız. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz içerisinde. Dolayısıyla beden bağış formuyla ilgili dediğim gibi özellikle tıp fakültesi dekanlıklarına ve tıp fakültesindeki anatomi anabilim dallarına müracaat edilirse çok kolaylıkla beden bağışçılarını kabul edebiliriz. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.